Mümkün olduğu kadar iyi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bodrum'dayım ve hava çok sıcak burada. Aşırı sıcak ve bu yaz ilk kez klimayı çalıştırdım arkadaşlar. Klimasız durulacak gibi değil. Ve içeride yayın yapıyorum. Dışarısı gerçekten çok sıcak olduğu için canlı yayını içeride yapıyorum ve YouTube ümit ediyorum ki bildirimleri size yolladı. Bilal Özcan'ın canlı yayını başladı diye ve sizlerin yayınıma gelmenizi bekliyorum. Kim bu arkadaşım? Cemal Sema. Sema Dumantepe TV. Peki Sema hoş geldin. Arkadaşlar yayına gelmenizi bekliyorum. Çoğalırsak ben de hızla magazin sohbeti yapmaya başlayacağım. Selam verenler Lale, Demet, peki. Nurhayat nasılsın? İyi misin Nurhayat? Fatma, teşekkür ederim Nurhayat. Lale'ye de merhaba. Alkehta, Kerlin, Amelia Cantaş, iyi ol Nurhayat. Amelia merhaba diyor, merhaba. Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz canlı yayınıma. Tamer Bayındır, siz nasılsınız diyor Nurhayat. Tamer Bayındır, Mert Ramazan Demir de bizim canımız, sevdiğimiz arkadaşımız. Mert Ramazan Demir'in savunmaya ihtiyacı olan bir şey yok. Şu anda Mert'in bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Diyor ki arkadaşım Tamer, durmadan Afra şöyle, Afra böyle, hiç Mert'i savunmuyorsunuz diyor da Mert'in şu anda bir sıkıntısını göremiyorum. Lidya, özel abonem Lidya. Peki, kalamam diyor Lidya. Peki Lidya ne güzel Türkçe yazıyorsun. Sonra dinleyeceğim diyor. Hadi Lidya git. Git tamam maç var o zaman. Maça mı gidiyorsun Lidya Dünya Kupası'na? Süreyya Diker geldi. Diğer özel abonelerimden Süreyya Diker de burada. Süreyya Diker merhaba, merhaba. Lidya kalpler yolluyor. Lidya'ya kalpler, Lidya'ya kalpler, Lidya'ya kalpler. Ee, Yıldız Çelik burada. Peki. Arkadaşlar hoş geldiniz canlı yayınıma tekrar. Moderatörlerden kimse var mı? Moderatör arkadaşlarımdan kimse var mı canlı yayında? Henüz yok galiba. Peki. Bir mutluluk haberi verelim. Bir mutluluk haberiyle başlayalım. E, Kendisinin programlarını severek izlediğiniz, ünlülerle yaptığı sohbetleri severek izlediğiniz İbrahim Selim evlendi. İbrahim Selim Ayşe Şeyma Keten'le İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi arkadaşlar. Ayşe Şeyma Keten ne iş yapıyor? YouTuber. Kendisi fenomen, influencer, sosyal medyada yönetici. Neden bildiri gelmediğini anlayamadım Esma. Neden bildiri gelmediğini anlayamadım. Ee, Daha önce geliyor muydu? Yani bundan önceki programda, ondan önceki programda 2-3 gün önce yine böyle aksadı mı yoksa geliyor muydu? Bugün ilk defa mı aksıyor? Bana geldi diyor bak. Bir arkadaşımız Nurhayat bana geldi diyor. Dicle. Dicle de burada. Peki İbrahim Selim'e ve Ayşe Şeyma Keten'e, değerli eşine mutluluklar dileyelim arkadaşlar. Tebrik edelim onları. Allah bir yastıkta kocatsın diyelim. İbrahim Selim'le birbirlerine çok yakışmışlar. Hemen göstermek istiyorum fotoğraflarını. Çok beğendim. Roma'da dışarıda bir böyle fotoğraf çektirmişler. Sade bir gelinlik. İbrahim Selim de yakışıklı bir damat. Şık olmuş. Peki duvak yok. Duvak yok. Duvaksız gelin oluyor mu yoksa yeni moda mı bu arkadaşlar? Duvak göremedim. Azerbaycan'a çok selamlar. Ee,
Daha önce geliyordu ama şimdi gelmedi dedi arkadaşlar. Nur Hayat, bugün moderatörler yok galiba. Nur Hayat, senden rica ediyorum. Evet, uyarmanı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Saygılı olalım arkadaşlar diye uyardın. Bir lütfen arkadaşlar, paylaşımlarınıza, yorumlarınıza dikkat edin. Beni engellemek zorunda bırakmayın. Lütfen herkes birbirine saygılı olsun. Şemlem Keçicioğlu. Tabii Şebnem. Tabii Şebnem. Stoak, merhaba Sto, nasılsın? Ee, peki. Bir dakika. Peki. Peki. Arkadaşlar, İbrahim Selim'e başarı diledik. Moderatörler olmadığı zaman birisi var. Biraz can sıkan anladığım kadarıyla. Peki. Kadir İnanır'a çok üzüldük. Evet. Kadir İnanır'a çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir oyuncuyu kaybettik. 77 yaşında zatüre sebebiyle hastaneye yatırılmıştı ve ne yazık ki kaybettik Kadir İnanır'ı. Şimdi Gül Sunal, Kemal Sunal'ın rahmetli 2000 yılında kaybettiğimiz, 3 Temmuz 2000 yılında kaybettiğimiz Kemal Sunal'ın eşi Kadir İnanır'la ilgili bir açıklama yaptı. Diyor ki, Kemal'in çok sevdiği, çok güvendiği bir dostuydu. Kemal'in ardından çocuklarıma ağabeylik yaptı. Kemal Sunal ölünce Ali askerdeyken, Ali Sunal oğlu askerdeyken arayıp halini hatırını sorardı. Bir şeye ihtiyacın var mı diye Ali'ye sorardı. Bunu yapan Kemal'in tek arkadaşı Kadir İnanır'dı. Özü sözü bir güvenilir, çok mütevazı bir insandı. Ömrüm boyunca minnetle anacağım onu diyor Kemal Sunal'ın eşi. Ve Ali Sunal, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Hoşça kal yakışıklığım dedi Kadir İnanır için. Sana olan hayranlığım hiç bitmeyecek. Babama sarıl benim için, olur mu diye böyle duygusal bir mesaj yazdı Kadir İnanır'ın ardından. Gerçekten insanın boğazı düğümleniyor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Allah rahmet eylesin Kadir İnanır'a. Arzu Hanım yok mu? Bugün yalnız yapıyorum arkadaşlar. Bugün kimsenin günü değil. Kimsenin günü değil. Peki Stoak, seni moderatör yapayım mı? İster misin Stoak? Moderatör olmak ister misin? Stoak. Üç tane moderatörümüz var ama bugün hiçbiri yok şu anda. Stoak, dördüncü moderatör olmak ister misin? Cüneyt Arkın gibi Kadir İnanır da bizi bıraktı. Yalnız bıraktı diyor. Sibel, evet Cüneyt Arkın'ı da kaybetmiştik. 4 sene oldu değil mi Cüneyt Arkın'ı? 3 mü 4 mü? Allah rahmet eylesin. Çok değerliydi o da. Ee, ne yazık ki hayata peki. Peki arkadaşlar. Evet. Tarkan'ın Kadir İnanır'ın arkasından yayınladığı bir veda mesajı var arkadaşlar. Onu okumak istiyorum. Türk sineması çok kıymetli bir efsaneyi, usta bir oyuncuyu kaybetti diyor Tarkan. Çok üzgünüm. Sayısız filmleriyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek ve kuşkusuz yeri hiç dolmayacak. Nurlar ışıklar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim diyor. Peki Stoak. Peki Stoak. Afra Saraçoğlu ile ilgili bir başlık yazdım arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'na yapılan bir haksızlık var. Şu anda Afra Saraçoğlu
yapılan çok büyük bir haksızlık var sosyal medyada. Sosyal medyada gezerken ikide bir gözüme çarpıyor ve çok rahatsız oluyorum. Afra Saraçoğlu'na yapılan çok büyük bir haksızlık var. Son 3-4 gündür. Bunu burada anlatacağım. Bunu anlatacağımı başlıkta okuyan e, bazı kişiler burada Afra Saraçoğlu'na haksızlık yapmaya devam ediyorlar. Tabii öyle hakaret falan değil yazdıkları ama konuyu köpürtüyorlar. Lütfen bunu yapmasınlar. Lütfen saygılı olsunlar. Sizlere saygılı olsunlar. Bana saygılı olsunlar. Sanatçılarımıza, oyunculara saygılı olsunlar. Biz burada kimse için bir ayrım yapmıyoruz. Diyor ki bir arkadaş, siz onu biliyorsunuz, ismini vermeyeyim. E, Niye Mert Ramazan Demir'i savunmuyorsunuz, hep Afra Saraçoğlu'nu savunuyorsunuz? Ben de dedim ki ona demin, Mert Ramazan Demir için şu anda bir rahatsızlık yok. Olsa Mert Ramazan Demir için de kaplan kesilirim. Benim için Mert ve Afra fark etmez. İkisi de benim evladım. Benim onların bir misli yaşında çocuklarım var. İkisi de benim evladım. Ee, Benim torunum biraz daha büyük olsa, büyük torunum Mert'le Afra'yla aynı yaşta olur aşağı yukarı. Onun için beni diğer gazetecilerle, diğer zarfçı gazetecilerle, diğer menfaatçi, çıkarcı gazetecilerle karıştırmayın. Ben kimse arasında ayrım yapmam. Anlatabiliyor muyum? Onun için siz de yapmayın. Benim olduğum yerde yapmayın. Benim kanalımda yapmayın. Evet. Peki arkadaşlar. Ve Kıvanç Tatlıtuğ, günümüzün önemli oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, bugün içimde çocukluğumdan bir parçayı uğurluyormuşum gibi bir his var. Mert Ramazan Demir'le ilgili şimdi bir eksiğini söyleyeceğim bak. Tamer dinle beni. Mert Ramazan Demir'in bir eksiğini söyleyeceğim. Şu ana kadar fark etmedim. Söyleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Kıvanç Tatlıtuğ yaşayan efsane oyuncular içinde, şu anda oyuncular içinde en deneyimli, en kıdemli yaşayan Edison'dur arkadaşlar. Edis Hundur. Unuttuğum bir başkası varsa söyleyin. Yani jön olup da, başrol olup da, en çok başrol oynayıp da ve Kadir İnanır'dı. Allah rahmet eylesin. Kadir İnanır'ı kaybettik. Başka var mı şu anda jön unuttuğum, hatırlayamadığım, aklıma gelmeyen, sizin aklınıza gelen Türk sinemasının çok usta isimlerinden Kadir İnanır'ı ne yazık ki kaybettik. Ve günümüzün jönü Kıvanç Tatlıtuğ, günümüzün en önemli oyuncusu, erkek oyuncusu denildiği zaman aklımıza önce Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Sonra işte Kenan İmirzalıoğlu, daha Bırak Özçivit, yakın günümüze geldiğimiz zaman, yakın tarihe Mert Ramazan Demir ve işte Çağatay Ulusoylar, o Mert'ten daha kıdemli tabii Çağatay Ulusoy ve diğerleri aklımıza geliyor. Var mı Edison'dan başka? Allah uzun ömür versin. Ha, Göksel Arsoy var. Hayatta değil mi Göksel Arsoy? Birkaç oyuncu daha olabilir belki aklımıza gelmeyen. Kadir İnanır gerçekten Türk sinemasının taçsız kralıydı. O kadar da iddialıydı. Eduzun daha eski ve daha çok film çevirmiştir ve daha fazla iz bırakmış olabilir. Ama Kadir İnanır'ın sonradan geldi Kadir İnanır. Eduzun daha ondan büyük. Eduzun şu anda 80'li yaşlarda. Hemen bakıyorum. Eduzun kaç yaşında? 85 yaşında. Allah 86 yaşında. Allah sağlık versin. Allah e, ağız tadı versin. Allah mutluluk versin. Ediz abiyi çok severim. İzzet Günay var değil mi? Bir de yaşayan İzzet Günay var. Şimdi bunlar çok önemli oyuncular. E,
Kıvanç Tatlıtuğ'un mesajını tekrar okuyorum arkadaşlar. Bugün içimde çocukluğumdan bir parçayı uğurluyormuşum gibi bir his var. İyi ki bu topraklardan geçtin. İyi ki bize bu kadar güzel hikayeler bıraktın. Hoşça kal usta. Bak burada Kıvanç olayı toparlıyor. Hoşça kal usta. Yani sen benim ustamsın. Sen benim bu meslekteki değer verdiğim büyüğümsün. Bıraktığın iz Türk sinemasının üzerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Mekanın cennet olsun. Yani sen ustasın. Biz senden sonra geldik. Sana yetişmeye çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Asıl kral sensin usta. Güle güle. Mekanın cennet olsun. Yolun açık olsun. Usta buralar bize emanet. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu mesajına ne yüklerseniz yükleyin bu anlama aşağı yukarı çıkıyor. Şimdi burada Mert Ramazan Demir'i savunan arkadaşım demin burada Mert Ramazan Demir'e niye sahip çıkmıyorsun Bilal Bey, niye Afra Saraçoğlu'na? Neden Mert Ramazan Demir yaptığı işin yaşayan efsanesi Kadir İnanır vefat etti de onun arkasından Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı gibi bir veda mesajı, bir saygı mesajı yayınlamadı? He? Neden yayınlamadı? Ben severim. Ben kulağını çekerim. Hatasını görürsem, eksikliğini görürsem. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle gazeteciyim. Şu anda Mert Ramazan Demir'in kulağını çekiyorum. Neden kardeşim yayınlamıyorsun? Senin yaptığın işin en büyük değer verdiğin hayatta annen babandan kardeşlerinden sonra en büyük değer verdiğin şey olan oyunculuk mesleğinin çınarı, ustası Türkiye'deki senin ülkendeki en büyük değeri vefat etti. Mert Ramazan Demir. Neden bir mesaj yayınlamıyorsun? Afra Saraçoğlu sen niye bir mesaj yayınlamıyorsun? Ama öncelikle Mert Ramazan Demir'e soruyorum. Çünkü erkek oyuncuların kralıydı. Hem cinsi Kadir İnanır'ın onun. Afra Saraçoğlu'nun da tabii ki bir mesaj yayınlaması gerekir. Ama özellikle Mert'in eksikliği bu. Mert yarının Kadir İnanır'ı. O gözle bakıyoruz Mert'e. Öyle değil mi? Oyunculuğuyla. Kadir İnanır dört dörtlük bir oyuncuydu. Her şeyiyle dört dörtlük. Mimik, şu bu ne derseniz deyin bir oyuncuda olması gereken her şey vardı Kadir İnanır'da. Mert de o yolda ilerliyor. Mert'in de bir erkek oyuncu olarak, geleceğin Kadir İnanır'ı olarak bir mesaj, bir veda mesajı, tek cümle de olabilir. Bak ne demiş Kıvanç Tatlıtuğ? İyi ki bize bu kadar güzel hikayeler bıraktın. Hoşça kal usta. Ondan sonra Mert Kıvanç geçer, Mert Kıvanç'a yetişir filan falan. İşte bunlar PR'sa PR, halkla ilişkilerse halkla ilişkiler. Gündemi takip etmekse gündemi takip etmek. Mert nerede? Londra'da mı? Mallorca'da tenis mi oynuyor? Berlin'de mi? İspanya'da, Barcelona'da mı? Nerede Mert? Mert'in belki de Kadir İnanır'ın öldüğünden haberi yok. Ben severim, ben eleştiririm eksikliğini gördüğüm zaman. Afra Saraçoğlu da bir mesaj yayınlaması lazım. Kendin oyuncu olarak görüyorsan, Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri vefat etti. Bir efsane vefat etti. Sektörün en iyisi vefat etti. Afra Saraçoğlu'nu da Mert bak Çağatay falan beni ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir başkası beni ilgilendirmiyor. Mesajlarınızı okumak istiyorum. Evet bir insan zaten sadece oyunculuğu değil, karakteri ve kişiliği önemli. Nur Hayat iyi yapıyorsunuz Bilal Bey. Mert'le Kıvanç, Kenan da Kadir İnanır'ın yanına bile gelemez. Zamanla olabilir arkadaşlar. O kadar demeyin, öyle yapmayın. Zaman olabilir yani. O yolda giderler. O yolda idealleri en iyi olabilmek. Olsunlar. Geçsinler hatta arkadaşlar. Ben orada değilim. Anlatabiliyor muyum? Yanlarında çalıştırdıkları, kendi kazançlarından %20 ödedikleri, verdikleri her işlerinden. %20 ne demek biliyor musunuz? Bölüm başı atıyorum 1 milyon lira alıyorsa 200 binli menajeri alıyor haftada. Mert bölüm başı
2 milyon lira alıyorsa haftada 400 bin lira menajeri alıyor haftada. Ayda menajerin aldığı para 2 bin liraya yakın Mert'ten dizide oynadığı zaman. 2 bin lira, 2 bin liradan 2 milyon lira. 2 milyon lira civarında para kazanıyor Mert'ten ayda menajeri dizide oynadığı zaman. Menajerinin bu aklı vermesi lazım. Mert neredeyse şu anda Japonya'da mı, Mallorca'da mı, Hindistan'da mı, Londra'da mı, Paris'te mi Mert'e ulaşması lazım. Ya Türkiye'nin en önemli oyuncusu vefat etti. Kadir İnanır vefat etti. Mert hemen güzel bir şey düşün de paylaşalım story'inde. Ya da post atmak istiyorsan at demesi lazım. Afra Saraçoğlu da. Afra Saraçoğlu şu anda nerede? Yeşillikler içinde paylaşım yapmış. Nerede? Babasının yanına mı gitti Amerika'ya? Afrika'da mı geziyor? İtalya'da mı hala? Yoksa burada çayırlarda mı geziyor Türkiye'de? Neredeyse Afra Saraçoğlu'nun da bu gündemi yakalaması lazım arkadaşlar. Yani bu işleri menajerin yapması lazım. Bir gazeteci olarak birinci işim benim bu değil. Banu Kavaş neredesin? Banu Kavaş hoş geldin. Moderatör olarak Banu'cum bir mesajları bir kontrol et de. Demin siz yokken, hiç moderatörü yokken böyle bir ters durumlar oldu. Stoak biliyor durumu. Peki yabancı bir aktör ölseydi paylaşırlar ama kendi insanımıza saygı duyulması gerekiyor. Sema çok haklısın güzel kardeşim. Belki de Afra'da yöneticileri bilgilendirmeliydim. Menajerler parayı düşünüyorlar. Peki güzel kardeşler, güzel arkadaşlar. Şimdi ya Volkan Konak'ın eşi bir programa katıldı, YouTube programına. Çok enteresan şeyler söyledi. Allah rahmet eylesin. Geçen sene 2025'te kaybetmiştik Volkan Konak'ı hatırlarsanız. Selma Konak. Bakın ne kadar çarpıcı ve ne kadar ilginç. Hayat ne kadar ilginç. Çevremiz bizle ne kadar bağlantılı. Önemsemiyoruz. Bazen farkında bile değiliz ama e, evimizdeki, odamızdaki bir bitki, bir saksı bile bizimle bağlantılı. Yani bunun çok önemli bir örneğini okuyacağım şimdi ama böyle inanın bana. Evinizin kenarındaki her gün suladığınız bir bitki, bir çiçek sizinle beraber yaşıyor biliyor musunuz? Size bağlı o. Yani illa size bağlı olması sizin tasma takıp gezdireceğiniz anlamına gelmiyor. Bir bitki bile, bir ağaç bile siz suluyorsanız, siz onunla okşuyorsanız, selamlıyorsanız sizinle bağlantılı o bir şekilde. Bakın Selma Konak, Volkan Konak'ın eşi. Volkan öldükten hemen sonra kendi elleriyle diktiği kayısı ağacı tamamen kurudu. Görebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Evde bakarak şarkı söylediği söğüt ağacı ise renk değiştirip kökünden devrildi. Bunların hepsi gerçek arkadaşlar. Çok sevdiği köpeğimiz Vera ise kanser olup öldü. Ya olur üzüntüden olur, çok üzülür, kahrolur hayvanlar, kediler, köpekler sahibine bir şey olduğu zaman kahrolurlar. Onunla birçok renk de gitti diyor Volkan Konak'ın eşi. Ne kadar acı değil mi? Ama hayat böyle bir şey. Size tavsiyem yaşarken çevrenize bu gözle bakın. E, yani sizinle beraber hayatın aslında perspektifin daha geniş olduğunu düşünün. Evet, Kadir İnanır için yarın cenaze programı var. Cenaze töreni yarın. Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı söylenen anma programı Atatürk Kültür Merkezi'nden alındı. Yer değiştirildi arkadaşlar. Mekan değişti. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde saat 11'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine gerçekleşecek anma programı yarın. Ve ondan sonra
Pardon, 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine, saat 13'te anma töreni. Sonra ikindi namazına mütakip İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, o yeni yapılan büyük camide cenaze namazı kılınacak ve sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek İstanbul'da. Defnedildikten sonra cenaze Akatlar Kültür Merkezi'nde ailesi taziyeleri kabul edecek arkadaşlar. Levent İnanır yeğeni çok direndiğini söylüyor. Hayata tutunmaya çok çalıştığını, çabaladığını söylüyor. Levent İnanır oyuncu, Kadir İnanır onun dayısıydı. Levent İnanır da annesini kaybetti. Kadir İnanır'ın ablası, biliyorsunuz 2-3 gün önce vefat etti kadıncağız. 95 yaşındaydı. Ablasından çok kısa bir süre sonra Kadir İnanır da hayata veda etti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Peki dostlarım, buradasınız. Evet, kesin çok kalabalık olur diyor arkadaşım cenaze töreni için. Zahide, kim iftira atıyor? Evet. Evet. Peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Türkan Şoray, değerli Türkan Şoray, çok sevdiğim oyuncu Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın çok yakın arkadaşıydı. İnsanların zannettiğinin aksine aralarında bir özel ilişki yoktu, bir aşk ilişkisi yoktu ama pek çok filmde birlikte başrolde oynadılar ama birbirlerini çok severlerdi, arkadaşça sayarlardı. Türkan Şoray onun iyileşmesini beklerken acı haberi alınca yıkıldı, fenalaştı arkadaşlar. Türkan Şoray da ileri yaşlarda, artık 80'li yaşlarda. Allah ona sağlık versin. Allah ona iyilik versin. Mutluluk versin Türkan Şoray'a. E, Türkan Şoray ile yan yana gelip sinemanın seyrini değiştirdiler onlar. Tatar Ramazan ile adaleti, Kadirizm ile onuru simgeleyen bir adamdı Kadir İnanır. Evet, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kalabalık bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaokul yıllarında okul gösterilerinde dikkat çeken, bakışıyla cümle kuran, susunca bile bir şey anlatan bir çocuktu. Sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin yatılı koridorlarından geçti Kadir İnanır. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Gazetecilik okudu, biliyor musunuz? 1968'de önce Ses dergisinin yarışmasına katıldı. Sonra Saklambaç gazetesinin düzenlediği Fotoğraman Artisti yarışmasında birinci oldu. Fotoğramanlarda başlayan yolculuk sinemada devam etti. 1970'te Kara Gözlüm ile başrole geçti. Türkan Şoray ile yan yana geldiğinde Türk sineması yeni bir yıldızın çoktan parladığını fark etti. Sonrası sadece filmler değil, hafızaya kazınan karakterler olacaktı. Zaman geçtikçe o sadece yakışıklı bir jön olarak kalmadı dostlar. Daha derin, daha yaralı, daha gerçek hikayelerin peşine düştü. Utanç, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Bir Yudum Sevgi, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, her filminde başka bir adamdı ama hep aynı onurunu kolay bırakmayan, sevgiyi ağır yaşayan, acıyı içine gömen güçlü adamları oynadı. Hep güçlü adamları oynadı. Bazen bir reklamın renkli ışıkları altında emanet bir perukla, bazen de Shakespeare'in bir kraliçeye biçtiği o ağır ve mağrur kumaşları içinde de gördük onu. Belki bu yüzden onu izlerken memleketin sokaklarını, suskunluğunu, öfkesini, sevgisini de gördük. Böyle giden bir yazı, nurlar içinde yazsın arkadaşlar. Kadir İnanır. 72. koğuş, evet. Ya Mehmet Ali Erbil ağlıyor. Mehmet Ali Erbil'in Katarsis programında gözyaşlarını döktüğü fotoğrafı görünce içim acıdı arkadaşlar.
Gördünüz mü bilmiyorum Mehmet Ali Erbil'in gözyaşlarını. Mehmet Ali Erbil Katarsis programında bayağı bildiğiniz ağlıyor. Bayağı ağlıyor. Yaş aldıkça duygusallaşıyor, iyice duygusallaşıyor insan. Mehmet Ali Erbil de 70 yaşına geldi herhalde. Katarsis programına konuk oldu YouTube'da. Ve orada yıllar önce yaşadığı bir olayı anlattı. Çarkıfelek yarışmasını sundu yıllarca televizyonda. Yurt dışından bizi izleyen çok sayıda seyircimiz için Mehmet Ali Erbil'i hani kısaca söylemem gerekiyor. Çarkıfelek programı ekranlarda Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla 15 sene yayınlanmıştır. O programın içinde hediyeler de veriyordu. Zonguldak'tan yarışmaya genç birisi katılıyor arkadaşlar. Bir madenci. Hikayesini anlatırken Mehmet Ali Erbil bu Katarsis'te onun hikayesini anlatırken duygusallaşıyor. Geçmişi anlatıyor Erbil. O günleri hayat mücadelesi veren yarışmacının kendisine derin bir iz bıraktığını söylüyor. 19 yaşında yarışmacı hem üniversitede okuduğunu hem de ailesine destek olmak için madende çalıştığını, kömür madenleriyle meşhur Zonguldak biliyorsunuz, çalışıyor. Simsiyah madenden çıkmış bir çocuktu diyor. Telefonla video olarak bağlanıyor ya canlı yarışmaya. Hani ailesinin yanında evden. Simsiyah madenden çıkmış. Kameranın karşısında evinde. 19 yaşındaydı. Hem okuyor hem madende çalışıyor hem de evine bakıyordu. Yarışmada ailenin bir otomobil kazanma umuduyla yer aldığını söylüyor. Gencin hikayesinden çok etkilendim. Yarışmanın akışını bir kenara bırakarak ödülü aileye verdim diyor. Araba ödülünü o aileye verdim. Vermemek olmazdı diyor. Şimdi diyor yıllar sonra bile aynı duyguyu taşıyorum. Yarışmacının bugünkü hayatını merak ediyorum. Acaba üniversiteyi bitirdi mi? Hala madende mi çalışıyor? O gencin yaşamının nasıl devam ettiğini düşündüğünü söylüyor. Ve o anları anlatırken sesi titriyor. Stüdyoda duygusal anlar yaşanıyor ve ağlıyor Mehmet Ali Erbil. Tabii bu anlattığı olay arkadaşlar nereden baksanız 17-18 sene önce yaşanmış bir olay. İnsanlar yaş aldıkça duygusallaşıyor fazlasıyla. Ki biz Mehmet Ali Erbil'i yani gezen, tozan, eğlenen, kadınlarla çapkınlık yaşayan, kadından kadına geçen, hayatını eğlenerek yaşayan bir insan olarak biliriz. Kamuoyu öyle bilir. Ben öyle tam öyle olmadığını biliyorum da benim arkadaşım kendisi. İnançlı da bir insandır sanıldığının aksine. Ve işte bu duygusal yönü de var Mehmet Ali Erbil'in. Peki arkadaşlar. Peki canım. Tarık Akan'ı da çok severdik ama Tarık Akan da maalesef o da hayatını kaybetti. Tarık Akan kanserden öldü. Çok sigara içiyordu. Çok. 3 paket sigara içiyordu biliyor musunuz günde? 3 paket. Çok büyük bir oyuncuydu. Tarık Akan. Kendisine, sağlığına dikkat etmedi. Sağlığına dikkat etmedi. Kadir İnanır da çok sigara içti. Kadir İnanır da o yüzden ciğerinde kanser gelişti. Kadir İnanır'ın ciğerinde tümör vardı arkadaşlar. Yani 13-14 sene evvel tedaviyle baskılanmıştı o tümör. Ve şimdi bu zatürreyle hastaneye yattığında o tümör alttan onu rahatsız etti. Bakın 2016 tarihinde 10 yıl olmuş Tarık Akan'ı kaybedeli. 2016 66 yaşındaydı vefat ettiğinde, hayatını kaybettiğinde. 1949 doğumlu. Ya o da sigaradan kanser olmuştu Tarık Akan'da. Ne kadar yakışıklı, ne kadar beyefendi, ne kadar çalışkan, ne kadar iyi bir oyuncuydu. Kadir İnanır'la Tarık Akan'ı yarıştırırdı hayranları.
Nasıl bugün işte Kıvanç Tatlıtuğ mu daha iyi, Burak Özçivit mi, Kenan İmirzalıoğlu mu diye hani yarıştırıyorlar ya hayranları. Tarık Akan daha iyi, yok hayır Kadir İnanır daha iyi diye hayranları daha iyi oyuncu, daha çok seviliyor. İkisi de birbiriyle arkadaştı oysa birbirlerine değer verirlerdi. Allah rahmet eylesin. Ee, Caner merhaba canım. Edison onlardan büyük. Edison daha büyük. Edison 86 yaşında şimdi. Tarık Akan yaşasaydı 10 daha koy 76 yaşında olacaktı. Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti. Edison onlardan 10 yaş daha büyük. Allah sağlık versin. Evet vefat eden hepsi vefat edenlerin ünlü ünsüz yakınlarımız, dostlarımız, akrabalarımız, annemiz, babamız hepsi nur içinde yatsın. Abdurrahman teşekkür ederim güzel kardeşim. Tarçın uslu durur musun Tarçın? Şimdi arkadaşlar, evet şu Afra Saraçoğlu'na yapılan büyük ayıbı konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Şimdi sosyal medyada Afra Saraçoğlu hayranları isyan ediyorlar. Çünkü Afra Saraçoğlu'na yönelik bir karalama kampanyası var ve ağza alınmayacak çirkin ifadelerle paylaşımlar yapılıyor. Ben çok rastladım. Çok ayıp ediyorsunuz. Çok terbiyesizlik ediyorsunuz. Bunu yapanlara söylüyorum. Afra Saraçoğlu'na bu şekilde saldırmanız hiçbir zaman hiç doğru değil. Şunu hatırlatayım. Bu paylaşımları istediğiniz kadar bot hesaplardan yapın. Bilişim polisi sizi bulabilir, yakalayabilir. Yakalayabilir sizi. Yani polisin elindeki teknoloji o kadar gelişmiş durumda. Yapmayın. Yapmayın. Yani kendinizi yakarsınız. Yani hem ceza alırsınız, hapis cezası alırsınız hem de para cezası alırsınız. İnsanlara o kadar çirkin laflarla falan saldırılmaz. Ben çok çirkin şeyler okudum. Şimdi burada Afra Saraçoğlu'nun bir hayranı da içini döküyor. Afra'ya yönelik ciddi bir karalama kampanyası var. Afra Saraçoğlu'na yönelik eleştiri sınırını çoktan aşmış durumda bu paylaşımlar. Odalar açıyorlar. Böyle rahatça bir insanın özel hayatı hakkında belden aşağı konuşuyorlar. Bunları söyleten, bunları tembihleyip de yayan kim var? Bunları yaptıran kim acaba? Hedef gösteriyorlar ve linç ediyorlar. Doğruluğu net olmayan iddialarla bir insanın sürekli yıpratılması kabul edilemez. Bunlar araştırmalı diyor vatandaş. Bir insan itibariyle bu kadar kolay oynanmaması lazım. Ünlü diye kimsenin bu kadar ileri gitmeye hakkı yok. Bu yapılanlar normal değil. Açıkça yıpratma ve itibarsızlaştırma çabası. Emniyet Müdürlüğü'ne de bu konuda başvurduk diyor. Hiç kimsenin şöhreti, bir başka paylaşım okuyorum. Hiç kimsenin şöhreti özel hayatının bu denli çiğnenmesine ve haksızca itibarsızlaştırılmasına gerekçe olamaz. Afra Saraçoğlu'na uygulanan bu sınır tanımaz linç kampanyasına çifte standarta karşı sessiz kalmayalım diye insanlar yazıyorlar. Dolayısıyla benim de dikkatimi çekti ve hiçbir şey olmasa bile bir insanın bu şekilde linçlenmesi çok anormal. Çok anormal. Çok anormal. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Ve Afra'nın menajerini de burada hayranları göreve çağırıyorlar. Menajer misin, nesin, ne iş yaparsın? Sen bunları önlesene, niye karşılığını vermiyorsun, neden önlem almıyorsun, neden bunları sildirmiyorsun diye. Burada sosyal medyada menajere de kızıyor hayranları, dostlar.
Umrunda değil diyor bir arkadaşımız Afra'nın, ama öyle olmaz. Öyle olmaz. Bu yani öyle bir iki tane yapılan bir şey değil. Bir kampanya gibi. Evet, Stoak da diyor ki kendilerine baksınlar diyor. Poyraz'ın PP dalga geçiyorlar bayağı diyor. O konuda ne düşünüyorsunuz? Gördün mü fotoğrafı? Gördün mü fotoğrafı? Ee, evet, üzülür yani. Kim olsa üzülür. Nur Hayat yani, e, evet, küfür eden hesapları görünce CİMER'e atın diyor. Yani öyle hesap küfür eden, e, yani çok açık saçık konuşmalar var arkadaşlar. Çok çirkin şeyler var. Gördüm. Gördüm. Hatice, sağ ol kardeşim, sağ ol. Çok çekemiyorlar kızı. Çok çekemiyorlar ve çok ayıp ediyorlar. Peki, özel abonelerimden Süreyya Hanım buradaydı demin. Nelida Manzano geldi mi? Nelida Manzano'yu gördünüz mü? Arjantin'den özel abonem Nelida. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Süreyya burada. Süreyya Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? Süreyya Hanım diyor ki Afra'yı Mert'i kıskananlar, antiler yazıklar olsun diyor. Hakikaten ya. Şu çocukları bir rahat bırakın ya. Kıskançlıkla nereye kadar yani? Marta Gomez, Costa Rica'dan Marta Gomez'e de selam olsun. Marta da bizi sonradan izliyor. Lydia Dupuy demin buradaydı. Lydia, Fransa'dan Lydia. Bir işim var, gideceğim dedi. Bence o Dünya Kupası maçı izlemeye gitti. O maçları seviyor Lydia. Evet, menajer önlem almalı Neville. Evet. Ve Monica'nın soyadı çok uzun. Monica Vasconcelosap. Vasconcelosap. Okumadan söyleyemem. Vasconcelosap. Brezilya'dan Monica. Özel abonem. Monica en yeni özel abonem. Ona da selam olsun. Ona da selam olsun diyorum. Peki dostlar, bugünlük yayınımız bu kadar olsun, olur mu? 42 dakika, 43 dakikada bitirelim. Sizleri seviyorum, iyi ki varsınız. İyi ki benim takipçimsiniz. E, iyi ki birlikteyiz. Caner, ne yazdın? Afra kimle sevgili olursa olsun bizi ilgilendirmez, ama küfür edenleri görsem atarım CİMER'e diyor. İyi yaparsın. İyi yaparsın. Afra Mert'i menajerleri harekete geçmeli. Çünkü ona karşı böyle çirkin şeyler yapılıyor. Şu anda Afra'ya karşı yapılıyor. Evet. Şimdi güya Poyraz sevgilisi diye aynısını yapıyorlar. Rezil insanlar. Sadece Poyraz sevgilisi diye değil. Evet, Poyraz sevgilisi diye ağırlıklı olarak yapıyorlar, ama Afra Saraçoğlu'nun, evet, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun şimdi bu en son çektiği reklam filmi de çok kıskandırıyor insanları. Çok kıskandırıyor. Yani bir de o firma, de facto firması, bu yeni yaz şeyinde, tanıtımında, yaz kampanyasında Afra Saraçoğlu ile birlikte her hafta ürün üretiyor. Her hafta raflara yeni ürünler çıkıyor, yeni kreasyonlar çıkarıyor. Bunun duyurusunu yapıyor. Düşünsenize, bir firma dünya çapında birçok mağazası var. Sadece Türkiye'de değil, Güney Amerika falan yıkılıyor. Güney Amerika'da mesela şu anda Google'da falan hep Afra Saraçoğlu birinci sırada aranıyor. Trendlerde falan en üst sırada Afra Saraçoğlu. Bütün gençler, genç kızlar, Güney Afrika diyorum, affedersiniz, Güney Amerika ülkeleri, de facto'nun orada mağazaları var. Herkes Afra Saraçoğlu'nun fotoğraflarından, videolarından, reklam kampanyasından söz ediyor. Orada da sosyal medyada falan hep de facto'nun reklamları, Afra Saraçoğlu'nun görüntüleri, videoları, fotoğrafları yıkılıyor. Nerede işte Polonya'da, Rusya'da, nerede bir de facto mağazası varsa orada Afra Saraçoğlu'nun hayranları Afra Saraçoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medyada, bu de facto ile ilgili reklam çekimlerini her yerde paylaşıyorlar, retweet ediyorlar ve hashtagliyorlar. Şu anda Afra Saraçoğlu mağazayla, bu markayla beraber at başı gidiyor. İkisi de birbirini
yukarıya çıkarıyor. Afra Saraçoğlu o markayı, o markanın reklamları da Afra Saraçoğlu'nu öne çıkarıyor. Düşünsenize her hafta koleksiyonla ilgili yeni ürünler. Zaten reklam kampanyasında sloganı o galiba değil mi? Her hafta yeni ürünler, her hafta. Yani bir giyim markası her hafta yeni ürün fabrikadan çıkaracak ve rafları yenileyecek, stokları yenileyecek. Bu Afra Saraçoğlu sayesinde oluyor. Sattırıyor kız. Ürünleri kapış kapış satılıyor firmanın. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu çok öne çıkıyor. Bu da deli ediyor insanları. Kimleri insanlar derken Afra Saraçoğlu'nun rakiplerini ve onların hayranları da kıskanıyor haliyle. Antiler de kıskanıyor haliyle. Yani ama Afra Saraçoğlu çalışarak buralara geliyor. Yani emek vererek geliyor. Kendisini koruyarak geliyor ama işte görüyorsunuz özel hayatından saldırıyorlar kıza. Saldırmayın, çalışın sizin de olur. Yani o da insan sonuçta. O da genç bir kadın. Onun da özel hayatında mutlu olmaya hakkı var. Öyle değil mi? Onun da sevmeye, sevilmeye hakkı var. Seviyor diye, seviliyor diye, ilişki yaşıyor diye suç mu ya? Salın kızı ya. Salın. Yani ben de çok istiyorum Mert Ramazan Demir'le beraber olsun, beraber yürüsünler. Ama yani olmuyorsa ne yapacaksınız? Olmuyorsa saygı duyacaksınız. Mert'e de saygı duyacaksınız. Afra Saraçoğlu'na da saygı duyacaksınız. Beraber oldukları insanlara da saygı duyacaksınız. Ne yapacaksınız? Yoksa kendi kendinizi yer bitirirsiniz. Böyle çirkin paylaşımlar da yapanlar polise hesap verirler yani. Kelepçeler takılır. Ondan sonra cezalandırılırlar. Yapmayın. Caner teşekkür ederim kardeşim. Aleykümselam. Sen de annene selam söyle. Peki arkadaşlar sizleri seviyorum. Bakın gidiyorum dedim gidemedim. Şimdi gidiyorum. Kendinize iyi bakın olur mu? Yarın pazar, yarın Arzu Altıntaş'la karşınızda olacağız yarın. Görüşmek üzere.